Sevgili dostlar, Horabox TV'den sizleri bir kez daha selamlıyoruz. Burak Bayram'la beraber tekrar kamera karşısındayız. Güncel bir konuyu tekrar masaya yatıracağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Serdar. LVMH Watch Week geçen sene Dubai'deydi. Biz de oradaydık. Bu sene durumdan ötürü Cenevre'de düzenlendi. Hafif dijital oldu. Evet. Fuarın da en çok konuşulan modellerinden, konularından biri Zenith'in Chronomaster Sport'uydu. Aynen öyle. Saati acil bir şekilde getirttik yine Horabox hızıyla. Hem beyazı hem siyahı, kayışlısı, bileziklisi elimizde. Bir süredir de sen test ediyorsun. Evet. Bir yandan da ben test ediyorum ama senin fikirlerini merak ediyoruz. Chronomaster'a geçmeden önce Zenith geleneksel saatçilik anlamında çok önemli bir marka. Kesinlikle. Fabrikasında gittik, gördük. Evet, hani gerçekten manufacture dedikleri o baştan sona her şeyin içeride yapıldığı Doğru. önemli oluşumlardan biri. Ve bununla beraber El Primero, İspanyolca'da birinci demek. Bir ufak hikayesi var. Öncelikle bu El Primero neden bu kadar önemli? Chronomaster Sport'un özeline geçmeden El Primero'yu kısaca bir senden dinleyelim. Anlatayım. Şimdi 70'li yıllara yaklaştığında tarihler, otomatik saatler bir hayli kullanım alanını genişletmişti. İnsanlar elden kurmalı saatlerden ziyade otomatik saatlere yöneldi. Ancak kronograf olarak çok güzel, kaliteli, işini düzgün yapabilen bir saat arayışı devam ediyordu. Bununla ilgili iyi bir model çıkmamıştı. 1969 senesinde Zenith, El Primero kalibresini geliştirerek ilk otomatik kronograflardan biri oldu. Bu nedenle saatçilik tarihinde çok önemli bir yeri var. Otomatik kronografın gelişmesini sağlayan, bu kapıyı açan mekanizma olarak bahsedebiliriz. Evet. Çok da özel bir hikayesi var aslında. Evet. Bir ara kaybolur gibi oldu ama ona biraz sonra geleceğiz. Önce saatle ilgili biraz konuşalım. Chronomaster Sport çıktığı andan itibaren konuşulmaya başladı. Evet. Biz de kendi aramızda tabii bunu yorumluyoruz. Sonunda saatler de geldi. Güzel şeyler de var, eleştiriler de var. İlk planda birkaç tane hata görüldü bu ilk tanıtılan modellerde. Senin ilk planda bu saati koluna taktığında gerçekten bakıp bu işte şu saate benziyor, şunun benzeri falan filan öyle bir düşüncen oldu mu? Yani şöyle söyleyeyim, insanların bunu başka saatlere benzetmesini anlayabiliyorum. Çünkü o açıdan bakacak olursan evet benzerlik var. Fakat ben Zenith'in yeni spor kronografı olarak baktım olaya. Yani bir şeylere benzetmekten ziyade Zenith bu saatte neler yapmaya çalışmış, farkını ne kadar başarılı olmuş. Yani o şekilde baktım. Ben saati genel olarak beğendim. Benzerlik var mı? Evet var. Ama şöyle söyleyeyim, yani spor kronograf zaten çok fazla oyun alanı bırakmayan bir konsept. Malzemeleri de güncellediğin zaman zaten bazı modellere direkt olarak benzemek zorunda kalıyorsun. Hayır, zaten bu herhalde bir 500 tane model buluruz birbirine benzeyen. Yani kesinlikle, böyle bir dizilimde kadran. Aksine ben biraz farklı düşünüyorum orada. Tamam işte seramik bezel falan filan bazı güncellemeler sanki işte klipsi, bilezik tasarımı bir yerlerden esinlenmiş gibi gözükse de bence kadrandaki özellikle o subdial'ların, alt kadranların renkli olması baktığın anda zaten bu El Primero'dur dedirtiyor. Yani. Aynen öyle. Bu arada tabii kadranların renkli olması mevzusuyla ilgili şunu da hatırlamak lazım. El Primero'nun 70'li yıllarda ürettiği Rainbow diye çok güzel saatleri var. Rainbow'un özelliklerinden bir tanesi ki diver kronograf örnekleri de vardı Rainbow'un. Burada kadranında renkli kronograf counter'ları, sayaçları kullanmasıydı. Yani Zenith aslında spor kronograflarında daha önce de renkli temalar kullanmıştı. Ben bu saatin renkli alt kadranlarını gördüğümde açıkçası aklıma ilk gelen El Primero Rainbow'lar oldu. Evet. Peki bu arada saatin işçiliğiyle ilgili biraz konuşalım. Ben mesela en çok kronograf butonlarının basma hissinden çok etkilendim. Yani bu zamana kadar daha önce konuşmuştuk. Bir Roger Dubuis'in bir modelinde bu kadar akıcı, yumuşak bir his almıştım. Ben bunda da gerçekten öyle oldu. Senin saatin işçiliğiyle ilgili, kullanımıyla ilgili bu işte kısa süre oldu. Çok uzun kullanamadın ama yani nedir fikrin? Ben öncelikle saatin işçiliğini gayet beğendim. Yani kusursuz diyebilirim. O açıdan beni son derece memnun etti. Kullanılan malzemelerin modernleştirilmesi de bu arada çok iyi olmuş. Çünkü takimetrik kronograf skalasının kadranın dışına tasarlanmış olması, dışına taşınmış olması kadranda sıkışıklığı engelliyor ve daha rahat bir kadran veriyor. Kronograf bir model için rahat okunabilir kadran çok önemli. Takimetrik skala
kadranın dışına taşındığında, kasaya taşındığında bunun dezavantajı skalanın sağa sola çarpması veya zamanın aşındırıcı etkilerine karşı yenik düşmesi sonucu eskimesi olarak geliyor karşımıza. Ama malzeme seramik olduğu için böyle bir sıkıntı da yok. İlk günkü parlaklığını ve kondisyonunu çok uzun süre koruyacak gibi duruyor. Kronograf butonlarının basma ise evet çok güzel. Zaten El Primero'nun aslında içinde kullandığı mekanizma için kalibre El Primero'nun son hali klasik El Primero'nun ikinci jenerasyonu olarak da adlandırılabilir. Yani olabilecek en rafine El Primero kalibresiyle karşı karşıyayız. Zaten kalibrenin işçiliği de öyle, arkasındaki perfore rotoru da öyle, basma hissi olsun, kurma hissi olsun, geliştirilmiş güç rezerv süresi olsun hepsi çok güzel. Ben saatin işçiliğinde açıkçası kendi adıma bir kusur göremedim. Saatin zaten arkasını çevirdiğinde tamamen bambaşka kesinlikle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ben kişisel olarak bunu birkaç yerde de yazdım, söyledim. Özellikle spor saatlerde mat yüzeyler beni daha çok etkiliyor. Evet. Senin hani buradaki işçilikte işte mat yüzeyler var, parlak yüzeyler var. Yani bileğinde taşıdığın süre içerisinde hani estetik olarak, kozmetik olarak sana ne hissettirdi? Tam olarak seninle aynı şeyi düşünüyorum. Bence spor modeller, kronograf olsun veya olmasın, mat yüzey ağırlıklı oldukları zaman güzel. Komple mat yüzey ise daha fütüristik tasarımlara yakışıyor bence. Chronomaster Sport hem klasik hem de modern bir tasarım. Dolayısıyla hem parlak yüzeylerin hem de mat yüzeylerin ama ağırlıklı olarak mat yüzeylerin beraber kullanılması çok güzel olmuş. Yani bileziğe baktığın zaman bileziğin dışarıda kalan linklerinde yani buckle'larında bevel dediğimiz kenarda parlak dirsekler var. Ve bu dirsekler aynı şekilde kasanın laglarında da devam ediyor. Bence çok güzel bir detay. Bir bütünlük vermiş zaten. Bir bütünlük vermiş ve entegre bir görüntü sunuyor. Bunu çok beğendim mesela. Tabii şimdi belli bir nokta saat zevkini, saat keyfini hatta koleksiyonunu belli bir noktaya taşımış kişiler için saat almak gittikçe zorlaşıyor. Kesinlikle katılıyorum. Her segmentten bir tane iki tane saate sahip oluyorsun ve yeni bir saat almak için kendine motivasyonlar arıyorsun. Bu motivasyonlar da bence en önemlilerinden bir tanesi saatin arkasındaki hikaye diye düşünüyorum. Evet. Zenit işte bir Amerikalı gruba satıldıktan sonra o Amerikalı grubun kuartz saatlere daha önem vermesi ve sonrasında olanlar. Yani şöyle söyleyeyim, onu da kısaca anlatalım. Zenit 1970'li yılların ortaları gibi diyeyim. Kuartz krizi nedeniyle çok ciddi darbe alan İsviçre saat markalarının arasında yer alıyor. Tabii finansal olarak kötü durumda olduğundan dolayı marka satışa çıkıyor ve aynı ismi taşıyan Zenith Radio Corporation diye Amerikalı bir şirket tarafından alınıyor. Amerikalı şirket o dönem pazarlama açısından kuartz saatlerin artık in olduğunu, yani esas rağbet görecek modellerin bu olduğunu düşünerek otomatik bütün kalibrelerin ve mekanizmaların ve saatlerin artık üretilmemesine karar veriyor. Tabii bu da Zenith için çok büyük bir olay. İsviçre saatçiliği için çok büyük bir olay. O sırada Zenith'in emektar çalışanlarından Charles Vernon ki kendisi ilk El Primero'nun üzerinde çalışan birkaç saat ustasından biri. Açıkçası böyle bir şeye göz yumamıyor ve bunları gidip bütün makine parkıyla beraber tüm örnekleri, alet edevatlarını, gereken yedek parçalarını, El Primero'ya dair ne varsa Zenith'in fabrikasında tavan arası diyeceğimiz, ki sen o odayı gördün, bir odaya saklıyor. Horavax'ta da Zenith Manufacture seyahati diye girerseniz orada bütün o odanın, saklanmış odanın detaylarını da müze gibi korunuyor bildiğim kadarıyla. O odaya saklıyor. Dokunmamışlar bile, yani tozları bile duruyor, temizlemiyorlar bile. Yani. Charles Vermon'un bu özverili kararı sayesinde, inisiyatifi sayesinde El Primero tarih yapraklarından silinmeden günümüze kadar gelebiliyor. Öyle söyleyeyim. Evet. El Primero çok önemli ama tabii El Primero sadece Chronomaster Sport'ta değil, Zenith'in koleksiyonundaki diğer modellerde de kullanılıyor. Hatta farklı versiyonları da var, işte benim kullandığım Revival'ın içinde de farklı bir versiyonu var. Sen tamamen kişisel olarak senin tercihin, yani bu iyi kötü anlamında sormuyorum. Zenith koleksiyonundan bir tane El Primero kalibreli bir model alacak olsan tercihin ne olur? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben spor saatleri kendime daha çok yakıştırıyorum. Revival serisindeki 3 model, üçü de birbirinden güzel, vintage temalı saatler ama modern malzemelerle ve tekniklerle günümüze uyarlanmış. Onları da çok seviyorum. Fakat ben Chronomaster
model ailesinden bir saat seçecek olsaydım muhtemelen bu saati alırdım. Yani siyah seramik bezelli, siyah kadranlı El Primero Chronomaster Sport benim için ideal zenit kronograf olurdu. Evet. Peki saatin kalınlığı seni yani kalınlığı derken kendi segmentindeki diğer saatlerle kıyaslandığında biraz daha kalın duruyor. O seni rahatsız etti mi ya da senin için artı ya da eksi bir kriter oluşturdu mu? Açıkçası ben yani çok büyük saat takan bir insan değilim. Ama beni rahatsız edecek derecede yüksek, kalın, ağır öyle bir şey hissetmedim. Ben ölçülerinden gayet memnunum. 41 mm kasa çapı da bence gayet yerinde bir ölçü olmuş. Dediğim gibi yani benim saatle ilgili baktığım zaman öyle ne bileğimde ne elime aldığımda ne kadar kalın bir saat, ne kadar etli bir saat böyle bir şey demedim. Ama soracak olursam bu saatle ilgili neyi değiştirmek isterdin diye. Ben tarih pencerelerinden çok hoşlanmam. Özellikle de spor saatlerde çok dediğim gibi. Biz Horavax olarak zaten tarih pencereleriyle yani evet. derdimiz Bazı var. modeller nasıl diyeyim mesela kullandığım işte Day-Date gibi artık bununla özdeşleşmiş. Buna bir şey diyemiyorum adı üzerinde. Ama yani Chronomaster Sport'ta bir tarih göstergesi olmayabilirdi. Olacaksa da 4.30 yerine saat altın markörün içine gizlenerek çok daha blending dediğimiz kendini orada fark ettirmeyecek bir şey olabilirdi. Ama en azından yine de teşekkür ediyorum. Siyah zemin üzerine beyaz renk font kullanarak ondan sonra böyle kullandık. Bir de tabii 6'ya koyduğun zaman da alt kadranların bütünlüğü bir şekilde bozuluyor. Evet, yani tamam bir simetri yakalanıyor belki ama bu bir seçim. Bu bizim beğenmediğimiz, kişisel olarak beğenmediğimiz ya da eleştirdiğimiz şeyler belki birçok saat severin de saat alırken olmazsa olmaz dediği bir kriter. Zaten yani belli bir yaştan sonra bizim gözler bırak tarihi saati göremez hale geliyoruz. Onun orada yani gözüne batması ki işte Revival'da da aynı şekilde ama tabii bu da Zenith'in karakteristik özelliklerinden biri haline gelmiş durumda. Aynen öyle. Evet, Chronomaster Sport'u da yayınlandığından çok kısa bir süre içerisinde canlı burada inceleme şansımız oldu. Tabii Konyalı Saat'e de çok teşekkür ediyoruz. Türkiye distribütörü Horavax'ın da en önemli sponsorlarından biri. Ekleyeceğim bir şey var mı saatle ilgili? Spor kronograf saat arayan saat severler için bence mutlaka değerlendirmesi gereken bir alternatif. İzleyicilerimizden ise yorumlarını esirgememelerini rica ediyoruz. Bizim için çok önemli. Yorumlar yapıcı da olsa, eleştirel de olsa hiç önemli değil. Biz hepsini dikkate alıyoruz ve hepsine ayrı bir özenle cevap vermeye gayret ediyoruz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.